Alin Sanat'ın sunduğu Özlemle Hayat başlıyor. Özlemle Hayat programından merhaba. Bugün çok değişik, bir o kadar da bilgili bir konuğumuz var. Çok uzak yollardan geldi. Ta Londra'dan, sağ olsun kırmadı bizi. Royal Akademi sınayıcısı ve sınayı yetiştiricisi Dr. Peter Flinn. Welcome Peter. Thank you. How are you? I'm very well, thank you. How are you? Tabii biz bu arada bir çevirmenle birlikte çalışacağız. Teknik konular ve benim İngilizcemin çok yeterli olmaması sebebiyle. Hoş geldin Gül'ün. Hoş bulduk Özlem. Nasılsın? İyiyim, sağ olun sizler. Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Konuğunla birlikte, bizimle birliktesin. Bize güç verdin, destek verdin. Şimdi Royal Akademi hakkında bir genel bilgi alıp daha sonra da Peter'ı tanıyalım. Nerelerden geldi, hangi eğitimlerden geçti, Peter kimdir, nasıl doktor oldu vesaire hepsiyle ilgili bizi bilgilendirirse çok mutlu olacağız. Tamam. Would you please tell about yourself? I studied at Bangor University in North Wales, one of the smaller countries of the United Kingdom, and did bachelor's, master's and doctorate degrees, as well as 2 performance diplomas and a teaching certificate. And I eventually became a member of staff at the university for 20 years. But I joined the ABRSM as an examiner in 1998. And it's my turn. Evet. Üniversite yolundan eğitimini tamamlamış. Bangor Üniversitesi'nde 2 tane diploma derecesi ve master ve doktora derecesini tamamlamış. Ve 1998'den beri de Royal Akademi'nin sınayıcıları arasında. Budur. Peki, teşekkür ediyoruz. ABRSM ve Royal Akademi nedir? ABRSM ne işe yarar? Nedir? Biz pek fazlaca bilmiyoruz. İzleyicilerimiz de benim gibi. Çünkü birçok izleyici çocuğunu bu tür sınavlara sokuyor ve bunlarla ilgili belgeler alsın istiyor. Ama tam anlamıyla onların da bildiğinden emin değilim. Bir aydınlatmak istiyorum ben de. Would you please tell about us? Royal Akademi, ABRSM. The ABRSM stands for Associated Board of the Royal Schools of Music, and it was founded 127 years ago by the 4 Royal Music Conservatoires in the United Kingdom, which are the Royal Academy of Music and the Royal College of Music in London, the Royal Northern College of Music in Manchester, and the Royal Conservatoire of Scotland in Glasgow. Okay, let me translate. ABRSM 4 tane İngiltere'deki büyük müzik okulunun bir araya gelerek bundan 127 yıl önce kurmuş olduğu bir birleşmiş sınav sistemi. Bunlar Kraliyet Müzik Okulu, Londra Kraliyet Müzik Okulu, Kraliyet Kuzey Müzik Okulu, İskoçya, Glasgow'daki bir okul, İskoçya Müzik Okulu ve Manchester Müzik Okulu. Bunların birleşimi, bu 4 büyük okulun bir araya gelerek oluşturduğu bir sınav sistemi. Yani oldukça kaliteli ve oldukça düzgün okullardan bir araya gelmiş bir konservatuarların bir araya gelmesinden kurulan büyük bir sistem. Anladığım kadarıyla dünyadaki en kaliteli müzik akademilerini bir araya getirip daha sonrasında bir sınav sistemi oluşturuyorlar ve bunları dünyanın çeşitli ülkelerinde bir şekilde uyguluyor oluyorlar, değil mi? Devamı var. You may go on. And the original idea was to create a system of practical music examinations from grades 1 to grade 8, where grade 8, a distinction at grade 8
will be sufficient to guarantee a successful application to study at one of the Royal Conservatoires post grade 8. The thing is now the standard to get into the conservatoires is so high that even a distinction at grade 8 is no longer a guarantee of entry. So we now have the diplomas, which I'll talk about in a moment. Şöyle, bu oluşturdukları sınav sistemi her bir yıllık eğitimin sonucunda alınan bir sertifikaya denk geliyor ve 8 yıllık yani 8. grade'i tamamladığında bu İngiltere'nin 4 tane büyük konservatuarlarına başvuru hakkı kazanıyor öğrenci. Bu 8 taneyi tamamladıklarında başarılı bir şekilde oraya girebiliyorlar. Bu tabii 127 yıl önce yapılan bir şey olduğu için ve günümüzde bu seviyeler biraz daha yükselmiş durumda. Her zaman bu garanti edemeyebiliyor konservatuara geleceklerini. Çünkü konservatuarların standartları da yükselmiş durumda. Evet. Ama bu hani dünyanın dört bir yanında prestijli bir sınav. Anladım. Grade diye bahsettik ve bunların 8 tane olduğundan bahsettik. Bunlar nasıl kitaplarla mı belirleniyor? Sınav sistemi nasıl dönüyor? Hangi kitaplar neyi amaçlıyor? Her grade'de zannediyorum bir tık daha yükseliyor öğrenci. Ve belli bir sınavdan geçip daha sonra bir üst sınava girebiliyorsunuz. Peki sınav atlamak mümkün mü? Atıyorum ben bu sene kendimi 2. grade'e girecek gibi hazır hissettim ama seneye 5'e girmek istiyorum. Bunun bir kriteri var mı? Veya neye göre yapabiliyoruz bunları? Are there any criteria about applying the exam? For example, if a student is prepared for grade 2 in this year, but for the next year, can he or she attend the grade 5 exam for the next year? It is possible to miss out grades. Indeed, I missed out some grades when I was studying. It's entirely a matter for the teacher to decide. If the teacher feels that a student has progressed well enough to be able to skip a grade, for example, to go from grade 3 to 5, then that's the teacher's decision, and the teacher obviously is a professional who's able to make that decision. Sometimes it's not a good idea. Okay. Şöyle, kendisi de öğrenciyken bazı grade'leri atlayarak gitmiş. Bu tamamen öğretmenin öğrencideki gördüğü gelişim sürecine bağlı bir şey. Öğretmen eğer öğrencisini buna hazır hissediyorsa şey yapmaya 3'ten 5'e atlayabilir tabii ki. Ama hani hazır değilken atlamaları pek önerilen bir şey değil. Anladığım kadarıyla 8 yıla bitirmek gerekmiyor. Bunu gerekirse 3 senede tamamlayabilirsiniz. Gerekirse 16 senede tamamlayabilirsiniz. Peki sonuçta bir diploma alınıyor diye biliyorum. Bu diplomalar ne işe yarar ve nerelerde kullanılır? And in the end there is a diploma degree, and what are these diplomas, and where can graduates can use these diplomas? The diplomas are seen very much as professional qualifications. These are the post grade 8 exams. We actually have a new one which is being launched in 2017, the ARSM, which bridges the gap between grade 8 and the first of the well-established diplomas, which are the DIP. ABRSM, followed by the LRSM and the FRSM, which is one of the highest music qualifications in the world. They're much treasured qualifications because the standard is so high. They can be used to support jobs, teaching jobs or performing jobs. They can be used to support applications for further study to conservatoires or universities. Bu grade'lerin sonunda LRSM, FRSM and there was FRSM diplomaları var 3 tane. Bu diplomalar dünyaca tanınmış müzik yeteneklerine sahip olduğunu belirten çok prestijli diplomalar. International bir diplomaya sahip oluyorsunuz. Tabii bu diplomalarla konservatuarlarda, müzik okullarında hoca olabilirler veya müzisyen olarak çalışabilirler, orkestralarda çalabilirler. Dolayısıyla bu diplomalar çok önemli bir statüye sahip bütün dünyada. Ama grade'lerle diploma arasında şimdi bu yıl yeni bir grade'lerin bitimiyle diploma arasındaki biraz seviye farkı çok olduğu için bir köprü oluşturmak amacıyla yeni bir ARSM sınavı getirildi. Ondan bahsetti. Yani biz 8'i de tamamlasak sonuçta o final diplomasını alabilmek için ve diplomaya tam olarak sahip olabilmek için artı bir sınava daha giriyor oluyoruz. Diploma sınavını vermek gerekiyor. Evet. Çünkü o hani artık bir şey gerçekten o alanda bir yeterliğe sahip olduğunuzu ve o alanda dünyanın neresine giderseniz gidin o işi yapabileceğinizi gösteren bir şey. Anlamına geliyor. Evet.
Evet, üniversite diploması gibi. Peki bizim ülkemizde de geçerli mi bu diplomalar acaba? Are these diplomas also valid in Turkey? Yes, they're recognised worldwide, from America to the Far East and all points in between. Okay, very good. Amerika'dan uzak doğuya her yerde geçerli. Bütün Türkiye'de dünyada. bunlardan biri, bütün Süper. dünyada. Peki ben atıyorum ABRSM sınayıcısı olmak istiyorum. Neler yapmam gerekir ve kimler sınayıcı olabilir? Okay. If Özlem wants to be an examiner for ABRSM, what should she do? Çok mu geç And kaldım? who can apply for being an examiner? There are around 700 examiners on the panel because of the worldwide status that we have. We examine in more than 90 countries. Most of the examiners are resident in the UK simply because it's more convenient. It's a requirement as the ABRSM is a UK-based organisation, a requirement for all examiners to examine in the UK as well as doing the tours abroad. And the examiners are professional musicians from various walks of life in music. Many of them are in teaching, be it a school, conservatoire or a university. Some are performers. Of course, all examiners are performers in one sense, and they all play an instrument or sing. Benim çok çalışmam lazım. Şimdi 90'dan fazla da ülkede sınav yapıldığı için 700'den fazla sınayıcıları var ABRSM'ye bağlı ve bu bir Birleşik Krallık organizasyonu olduğu için sınavların daha çok bir bölümü orada yapılıyor olduğu için çoğu İngiltere'de yaşayan hocalar. Evet. Bu sınayıcıların bir kısmı müzik öğretmenleri, bir kısmı üniversite hocası, bir kısmı konservatuar müzisyenleri. Ama en azından bir alanda, bir enstrümanda çok iyi virtüöz olmaları gerekiyor. Çok iyi olmaları gerekiyor. Bu. Evet. And Peki, the training is rigorous and thorough, not necessarily so. But once an examiner is appointed, the training doesn't stop there. All examiners have to attend annual conferences and seminars where marking exercises take place. Every examiner's mark forms are scrutinised for quality assurance purposes, and all examiners on the panel are moderated every 2 to 3 years. This ensures consistency of approach and standards regardless of where in the world the exams take place. Tüm dünyada yapılan bu sınavların güvenilirliği açısından tüm hocaların okumuş olduğu teori sınavları da yapılıyor. Kağıtları sürekli olarak gözden geçiriliyor. Yani verilen notlar doğru mu, değil mi diye. Yani sadece sınayıcı olmakla kalmıyor. Sınayıcılar da sürekli olarak sınanılıyorlar. Sınayıcıların da sınayıcıları var. Yani iş kadarıyla. sınayıcı olmakla bitmiyor. 2 yılda bir de sınavları denetleniyor. Ya verdiği puanlar ve yaptıkları yorumlar ile olan bağlantıları bu geçerliliğini ve güvenilirliğini arttırmak açısından sınavın. Oldukça ciddi bir kurum. Son derece güvenilir. Bir okul Royal Akademi'nin ya da ABRSM'nin bir şekilde devamı olmak veya bunun eğitimlerini vermek veya atıyorum franchise'ını yapmak istiyor. O halde neler yapabiliriz? Ne yaparsak bu franchise almaya hak kazanırız. Türkiye'de böyle okullar olduğunu biliyorum, değil mi? Böyle bir okul olabilmenin kriterleri nedir acaba? She saw that it's a serious organization, and if a school wants to be a part of this organization, wants to teach their students up to these standards, these criteria, what they should do to be a member of ABRSM or to be to do organizations about ABRSM? Well, there are two issues. One is actually preparing to take the exams, and the other is actually hosting the exams. So perhaps if I deal with both issues. The first one, there are quite detailed syllabuses for all the subjects we examine, which list the requirements, and the newer versions of the syllabuses also have the marking criteria, so students and teachers and parents can see what the examiner is looking for in each grade for each exam. But the other issue about hosting exams, the number of schools, even here in Turkey, hosting the ABRSM exams is growing all the time. The local representative is Maria Rita Epic,
who founded the Epic School in Izmir many years ago. She was the first to use our exams and to host the exams, but they've now spread to many cities in Turkey, Istanbul, Ankara, Konya, Trabzon, here in Samsun, yes. I examined here in Samsun in 2016, and at that stage there was only one school that was hosting the exams, but I think there are probably plans to increase that and develop things in Samsun. Bir okul için iki yan var ABRSM sınavlarıyla yürümek için yoluna. Birisi öğrencilerini bu sınavlara hazırlayabilir. Bunun için çok detaylı hazırlanmış program kitapçıkları var. Her enstrüman için gerekli seviyeleri, o seviye için çalışması gereken teknik tarafı, çalışması gereken parçaları anlatan, o kriterlere uygun öğrencilerini yetiştirebilir okullar. Bir de sınavları kendi bünyelerinde ev sahipliği yapabilirler. Bunun için de Türkiye'de bu sınavları Türkiye'ye getiren ve bu sınavların Türkiye sorumlusu olan İzmir'deki Maria Rita Epic, Rita Müzik Okulu, Epic Müzik Okulu'nun sahibi. Onunla görüşme yapılması gerekiyor. Kendisi de ilk başta hani Türkiye'ye geldiğinde daha az şehirde yapılıyormuş. Ama şu anda Bursa, Adana, Samsun gibi daha çok yaygınlaşıyor ve daha fazla okul günden güne bu sınavları yapmaya başlıyor. Evet, galiba İzmir'den başladı ve yayıldı gibi görünüyor. Evet. Peki Royal Akademi'nin uygun gördüğü şu yaştaki çocuklar sınava girebilir, şu yaştaki çocuklar piyano çalmaya başlayabilir dediği ve sevgili Peter'ın da kendisine uygun gördüğü piyanoya başlama yaşı var mı acaba? Geç veya erken? Nelere dikkat ediyoruz? When can a child should start to play piano? Do you offer an age as Peter Flinn? There are many different reasons why somebody might take up playing the piano, and it can be from one extreme to the other. We obviously have a lot of children, a lot of very young children going through our exams. I started having music lessons at the age of 4. I've examined many students of that age, 4 and 5, doing our prep tests or our grade 1 exams. But at the other extreme, I've also had candidates doing exams who were in their 70s and 80s who simply taken up the piano for fun, as a hobby, and why not? That's a perfectly valid reason. So there's no ideal age as such. It depends really on why somebody wants to learn to play the piano. Şöyle, kendisi 4 yaşında ders almaya başlamış ve o yaştayken prep sınavına ve grade 1 sınavını yapmış. Ama tabii kendisinin sınamış olduğu 60 yaşında, 70 yaşındaki öğrenciler de olmuş. Hani öğrenmenin yaşı yok. Evet, öğrenmenin yaşı yok. Neden bir insan hani müzik öğrenmek için yaş arasın ki kendine? Hani bunu istiyorsa istediği yaşta buna başlayabilir. Okur yazar olmaya da galiba çok fazla baktıklarını görmüyorum. 4 yaşında kendisi başladığına göre herhalde biz de 4 yaşındaki çocukları sınavlara alıyor olabileceğiz. Peki bir okulun sınav yapabiliyor olması için ne tür kriterlere ihtiyacı olması gerekiyor? Atıyorum kuyruklu piyano mu? Okulun belli fiziki şartlarının oluyor olması mı? Neler yaparsak biz ABRSM sınavlarını kendi bünyemize alabiliriz? For hosting ABRSM exam in a school, what conditions should school prepare for it? For example, a standard of piano, standard of room. The easiest way is to contact the lady I mentioned earlier on, Maria Rita Epic, who's the local representative. She will arrange either for herself or for a representative to come in and inspect the school. Also, it's possible that an examiner might be asked to do that. Obviously, the standard of the piano is important, but ideally there should be warm facilities for students before they come in for their exam. Separate waiting facilities for students who are waiting their exams, their parents, their teachers, and adequate facilities such as bathrooms and so on. And the sound proofing of a room needs to be important as well. It's important that
we don't have students doing their exams who are distracted by sounds from elsewhere in the building or from outside. So all of those are considerations. Bunun için Maria Rita Epic'le görüşülebilir ve onun adına bu işi yapan birileri bu okula gönderilebilir veya bu sınayıcılardan biri gelip denetimi yapabilir, incelemeyi yapabilir. Piyanonun standardının yüksek olması önemli bir şey ama sınava girecek olan öğrencilerin ısınmalarını yapabilmeleri için ekstra çalışma odalarının olması, bu sınav yapılan yerle veliler için ve öğretmenler için bir bekleme odasının olması ve bu bekleme odasının sınav olan yerle ses açısından iletişiminin olmaması, yani sınavda olup biteni bekleyenlerin duymaması gerekiyor ve aynı şekilde çalışanların gürültüsünün de sınav yerine gelmemesi gerekiyor gibi. Fiziki şartlar oldukça önem veriyorlar. Evet, anladığım kadarıyla. Sevgili Peter dünyanın dört bir yanında sınav yapıyor. En gelişmiş dünya ülkelerinden galiba 3. dünya ülkelerine kadar birçok yerde sınavlarda bulundu. Bizi nasıl görüyor acaba? Türk öğrencilerini, Türk öğretmenlerini, biz hangi noktadayız? Diğer piyano eğitimi veren ülkeler arasında. You have been examining all over the world since 19s. How do you find Turkey as piano students, teachers, etc.? I've examined twice in Turkey in 2012 and 2016, and I was made to feel extremely welcome on both occasions by the characteristic Turkish hospitality. The schools are all very well equipped, as mentioned earlier. They've all been officially approved. The students are as well prepared here in Turkey as anywhere else in the world. One important point I will mention is that the standards don't change wherever in the world we are. So students who are successful in their ABRSM exams in Turkey are on a par with, they're equal to students in the UK and in America and so on. So that's an important point to mention. 2012'de ve 2016'da Türkiye'de sınav için bulunmuş ve Türk insanının konukseverliğiyle ve hani sıcaklığıyla çok sevmiş Türkiye'yi. Şunu belirtmek istiyor ki o zaman da öğrenciler iyi hazırlanmıştı, şimdi de öyle. Bu sınavlardaki en önemli nokta burada 120 alan veya burada herhangi bir puan alan öğrenciyle İngiltere'deki aynı puan alan öğrencinin hiçbir farkı yok. Bunun zaten hani sınavın güvenilir olmasının yanı burada. Hani geçerli olmasının yanı burada. Amerika'daki veya Asya'daki aynı puan alan öğrenciyle o çocuğun seviyesi aynı demek. Aynı anda getirsek aynı şeyleri çalabiliyor olacaklar. Tabii. Güzelliği ve özelliği de bu olsa gerek. Peki Peter, fiziksel olarak kimler piyano çalabilir? Fiziksel özelliklere bakıyor muyuz? Yani elimizin perdeli olması, oktav olarak açıklığı vesaire. Çocukları yönlendirirken neler söyleyelim onlara? Neler anlatalım ki başka bir enstrüman yönlendirelim belki? While choosing an instrument, for example, for piano, do you look for hands, how the physical position of hands, fingers, etc.? What should we say to offer an instrument? That really would be a matter for the teacher. Sometimes a student might start an instrument and it seems a good idea at the time, but due to their maybe not quite being developed in their hands at the time, it's felt that maybe there's another instrument that might be better. Having said that, the piano generally suits most people. It's instruments such as the cello, which need bigger hands, where for a smaller child it might be more of a difficulty, but for the piano it tends not to be such a difficulty. Şimdi cello gibi bir enstrüman için elin büyük olması ve biraz daha kuvvetli olması gerekebiliyor. Ama piyano için böyle bir şey gerek yok. Hani piyanoyu her öğrenci çalabilecek fiziksel özelliğe sahip görünüyor. O zaman o kadar da takılmayalım fiziksel özelliklere, değil mi? Yani belki bir yan flüt çalıyor olmanın dudak yapısıyla, bir cellonun motor gelişmeli ve büyük açılmasıyla alakası var ama piyanoyu galiba herkes yapabilecek ve çalabilecek gibi görünüyor. Yetkililer öyle söyledi. O zaman herkesi piyano çalmaya bekliyoruz. Bunun dışında başka ABRSM dışında başka sınavlar ve başka sınav sistemleri de var mı acaba dünyada? Are there other
examinations like ABRSM all over the world? There are, but ABRSM is by far the biggest, and it's the only one that has a direct link with the four Royal Conservatoires in the UK, so it's the most widely recognised. Evet var. Ama en ciddi olan ve direkt konservatuarlara bağlı olarak bu işi yapan Royal Akademi olduğu için En eski ve en güvenilir anladığım kadarıyla. hani direkt konservatuarın öğrencisi olabildiği ve o diplomayı verdiği için o daha şu Geçerli. an önde geliyor. Evet. Sevgili Peter, Samsun'da ilk kez sınav için galiba bulundu. Samsun diğer gezdiği ülkedeki şehirlerle kıyasladığında nasıl bir şehir Samsun? Nasıl izler bıraktı onun için? You were first for examining in Samsun, but you have been to lots of places in the world. How do you find Samsun as a city? You like Samsun? I do like Samsun very much. Yes, it's away from the hustle and bustle of the busier cities such as Istanbul and Ankara, and because of where I live in the mountains in North Wales, I welcome the slightly quieter, less busy city, and the students here are well prepared as they were anywhere else in Turkey and indeed the world. Very good. İstanbul gibi kalabalık bir şehir, güzel bir şehir ve burayı çok beğendiğini söyledi ve tüm dünyada olduğu gibi buradaki öğrenciler de çok güzel hazırlanmıştı ve çok da iyi bir sınav dönemi geçirdiğini belirtti. Süper. Her zaman bekliyoruz. We are waiting for you. Yemekle arası nasıl sevgili Peter'ın? Samsun yemeklerinden tattı mı acaba? Gelmişken konukseverliğimizi gösterelim. Do you like food? Do you local foods of Samsun? Have you had any? Yes, I couldn't remember the names of them, but yes, I have eaten many different things here in Samsun and enjoyed them all. Fizine dikkat ettiğini görüyorum zaten. Çok fazla yemiyor galiba. Diğer ülkelerde bu sınavların tabii sınayıcı olmanın da zorlukları var diye tahmin ediyorum. Başka bir coğrafyaya gidiyorsunuz, saatlerce uçuyor oluyorsunuz. Derken arkasından yeme içme kültürüyle ilgili uyup uymadığı değil mi? Bunların yaşanılıyor olması kendisini etkiliyordur diye düşünüyorum. Nasıl geçiyor bir sınayıcının bir günü acaba? Neler yapıyor oluyor? Gidiyor, dinleniyor ve arkasından sınavını yapıp hemen geri mi dönüyor? Süreleri mi var? Nedir bunlar acaba? Bunların protokolleri? As an examiner, you are going to different places and you meet different cultures and different foods. How does an examiner pass a day during his or her abroad examens, international examens? You mean during the rest days or during the examining days? How the period goes? Are you going for a day or for a week? Well, the most international tours are around 7 weeks. Some are shorter. I've done international tours that were only 3. Some are a little bit longer. They can be 8 or 9 weeks. Some examiners will do back-to-back tours, so 7 weeks somewhere, followed by 7 weeks somewhere else immediately after. So a long time to be away from home. We work for 5 days, generally work for 5 days in a week. Not necessarily the weekends are our rest days, but we have a couple of days a week when we're resting, and we can be a tourist on those occasions and see the sights, the city or wherever the country, wherever we happen to be, has to offer. Gittikleri yerde en az bir 7 haftalık bir kalma süreleri oluyor. Ama bazıları kısa olabiliyor. 3 hafta kadar gittiği turlar da olmuş. Bu turlar esnasında haftanın 5 günü çalışıyorlar. Bu 5 günün dışındaki zamanda oranın turisti oluyorlar tabii ki. Keyifli. Evet. Başka? Böyle. Güzel, keyifli geçiyor anladığım kadarıyla. Bu sayede bütün dünya kültürleriyle bir şekilde tanışıklık ediniyorlar. So you Güzel have a chance oluyor. to meet with different cultures, and it's something enjoyable for you. Yes, it's always fascinating to see different cultures and things, just little things even to do with gestures when speaking, the culture of the food, music, dance, whatever. Okay. It's always fascinating to see. Başka kültürlerin danslarını, yemeklerini, o mimiklerini görmek her zaman
ilgisini çektiğini ve hoşuna gittiğini söylüyor. Dünya insanı olmak tabii son derece güzel. Peki ABRSM'nin sınav periyotları nasıl olur? Biz nasıl müracaat edebiliriz? Yılda kaç kere oluyor? Ve arkasından bir sertifika geldiğini biliyorum. Bu sertifikalar adreslere mi postalanıyor? Bunun protokolü nedir acaba? How many times is made ABRSM exams in a country, and when do schools apply for the exams, and when they happen, and after that where the certificates come to teachers or schools, where they are come? Well, the difficulty with answering that question is that no two countries are the same. You need to look online for what the dates were, what the deadlines were for Turkey, because they're different. There are entries coming in from around the world throughout the year, and the number of exams that takes place in a country determines when and for how long the exam session is. Hong Kong and other parts of Southeast Asia are our biggest market. In Hong Kong, there are exams going on more or less non-stop throughout August, right the way through into December. And there can be 70 examiners or more there at any given time. Obviously, Turkey is not as big as that. But our tours of Turkey tend to be around 6 or 7 weeks, and there can be 4 examiners here. So Turkey is quite large, but everything is obviously coming from London, facilitated by the local representatives in the country in question. Ülkeden ülkeye değişiyor bu sınav tarihleri ve sınav dönemleri. Hong Kong mesela en büyük marketleri onların. Ağustos'ta başlayıp aralığa kadar devam eden bir sınav süreci ve aynı anda 40 you said 40 examiners? 70 in Hong Kong. 70 tane sınayıcı birden gidip o kadar uzun periyotta sınav yapıyorlarmış orada. Ama Türkiye'de hani başka yerlerde sınav bu kadar uzun sürmeyebiliyormuş. Bazı yer 5 hafta sürdü. Çünkü başvuran öğrenci sayısına göre dönem uzuyor veya kısalıyor. Başvurular İngiltere'ye gidiyor. Ona göre bu süreç belirleniyor. Bildiğim kadarıyla ben size söyleyeyim isterseniz. Sertifikalar öğretmenlere geliyor. Başvuranlar kimse sonrasında ona geliyor. Türkiye için de sınav periyodu yılda 2 kere yapılıyor. Ocak ayında ve Mayıs ayında yapılıyor. Başvuru zamanları da Ocak ayının Ekim ayının sonunda sona eriyor başvurular için. Teori sınavlarının başvuruları şu anda aralığın sonunda sona erecek. Mart ayında yapılacak olan teori sınavlarının başvuruları. Mayıs ayında yapılacak olan sınavların başvuruları da Şubat'ın 2. haftasına kadar devam ediyor. Genelde bu karneleri alıyoruz, 15 tatil yapıyoruz. O haftada halletmemiz gerekiyor bu başvuru işlemlerini Mayıs süreci için. O halde buradan uyaralım sınavlara girecek öğrencilerimizi. Şubat ayına kadar zannediyorum başvurularını yapıyor olmaları gerekiyor. Samsun'da sınav yapılacağını biliyorum. Şimdiden bütün öğrencilere başarılar dileyim o zaman. Sevgili Peter, balede de acaba Royal Akademi'nin dahil olduğu bir sistem var mı? Bale okullarında da böyle bir sınav sistemine dahil olabiliyor muyuz? Are there similar exams in ballet, you know? I'm definitely not the right person to ask about that. The ABRSM is the Associated Board of Royal Schools of Music. There are other organisations that deal with ballet and indeed other arts. I couldn't tell you what they are, I'm afraid. Bunu soracak doğru insan ben değilim galiba. Çünkü Royal Academy of Music, müzik üzerine kurulmuş olan konservatuarın müzik alanında ilgili kurulmuş bir bölüm. Ama bale ile ilgili de var. Bunu o alanla ilgilenenlere sormak Peki gerekiyor. Peter, çok teşekkür ediyoruz. Thank you. İyi ki geldi ve bizimle birlikte oldu ve bizi aydınlattı. Bugün herkese ve her yaşa sanat diyelim. Bugün bir şey öğrendik. Öğrenmenin yaşı yok. 60-70 yaşındakiler bile sınava girebiliyor. O halde durmayalım. Herkesi sanata davet edelim. Sevgili Peter'dan bizim için bir şey çalmasını rica etsek, bizi kırmaz çalar mı acaba? Would you please play a piano? Evet. Evet, süper. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.
Alin Sanat'ın sunduğu Özlemle Hayat sona erdi.